Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu V yakalı klasik erkek süveterinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu ifade edeyim, videoda koyu renklerin zor göründüğünün farkındayım. Ve bu videoda siyah kullandım. Ama birçoğunuz biliyorsunuz ben örgülerimi genellikle ailem, sevdiklerim ve yakınlarım için yapıyorum. Bu örgüyü de yine sevdiğim bir yakınım için ördüm ve kendisinin tercihi siyah renk oldu. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Elimden geldiğince videoda detayları sözlü bir şekilde ve yakın planda anlatmaya çalıştım. Umarım çok sıkıntılı durumlar oluşmamıştır. Kullandığım malzemeden bahsedeyim. İp olarak bakın 100 gramı 280 metre olan, içeriğinde de %25 yün olan bir örgü ipi kullandım. Şiş numaramda lastikler için 3,5 numara, gövde için 4 numara oldu. Ben medium large beden bir süveter ördüm. Bu süveter için 320-330 gram kadar ip kullandım. Yani 3 yumaktan biraz daha fazla ip kullanmış oldum. Sizin öreceğiniz bedene göre 3 yumak, 4 yumak maksimum ipe ihtiyacınız olacaktır. Ölçülerinden de bahsedeyim. Dediğim gibi medium large beden bir süveter oldu. Beden genişliği bakın şöyle hemen lastiklerin altından göğüs kısmından beden genişliği 54 santimetre. Beden boyu şöyle bakın etek ucundan lastik dahil etek ucundan kol kesimine kadar olan boy 45 santimetre. Bu kol kesiminden omuz bitimine kadar olan boy 24 santimetre. Toplam yine etek ucundan en son omuz hizasına kadar olan toplam boyu 69 santimetre. Dediğim gibi bu ölçüler medium large bedene olacak şekilde siz ihtiyaç duyduğunuz bedene göre beden genişliğini ve beden boyunu ayarlayabilirsiniz. Süveteri ön ve arkayı etek ucundan başlayıp yukarıya doğru iki ayrı parça halinde ördüm. Tamamladıktan sonra bu ön ve arka parçaları yan dikişlerini yaptım. Omuz dikişlerini yaptım. Ardından kol lastiklerini ve yaka lastiğini ördüm ve tamamlamış oldum. Örmesi kolay bir örgü oldu. Düz örgüyle ben ördüm. Dilerseniz modelde uygulamak elbette ki mümkün. Lastiklerde 2 düz 2 ters lastik kullandım. Keyifle ve severek ördüm. Güzel de bir süveter olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. O zaman gelin birlikte yapılışına başlayalım. Evet, süveter için kullanacağım ip şöyle göstereyim. Bakın 100 gramında 280 metre olan, içeriğinde de %25 yün olan bir örgü ipi. Şiş olarak lastiklerde 3,5, gövdede 4 numara şiş kullanacağım. Şimdi başlangıç ilmek sayımızı bulmak için ufak bir hesap yapmamız gerekiyor. Ben süveteri L beden olarak düşündüm. Beden genişliğini de 54 santimetre yapmak istiyorum. Siz yapmak istediğiniz ölçüye göre bunu belirlemelisiniz. Şimdi ilmek sayımızı bulmak için bir bilgiye daha ihtiyacımız var. O da 1 santimetrede kaç tane ilmek var. Şimdi bütün videolarımda bahsediyorum. Daha önce rastlamışsınızdır. İplerin üzerinde şöyle bakın verilen bir bilgi var. Buradan şöyle bir kare şeklinde çizilir ve üzerinde sayılar vardır. Şunu anlarız. Bu 10 santimetreye 10 santimetrelik bir kareyi ifade eder. Bu iple ve önerilen ip şiş numarasıyla 10 santimetreye 10 santimetre bir örgü elde edebilmek için kaç tane ilmeğe ve kaç sıraya ihtiyacımız olduğu bilgisidir bu. Bunun için bu ip için verilen değer bakın 22,5 ilmek 33 sıra. Şimdi bu değerler genel değerlerdir. Sizin elinize göre kullanacağınız şişe göre ufak farklılıklar gösterebilir. O nedenle ben yine rastlamışsınızdır birçok uygulamamda önce bir deneme parçası örüyorum. Onun üzerinde 10 santimetrede kaç ilmek var o örgünün üzerinde sayarak buluyorum.
Bu ip özelinde daha önce kullandığım bir ip olduğu için ve birçok kez deneme örgüsü yaptığım için şu an tekrardan bu denemeyi yapmadım. Daha önceki bilgilerimden ve zaten buradaki bilgiyle de uyuşuyordu o bilgi. Faydalanıyor olacağım. Şimdi dediğim gibi benim de daha önce bulduğum değer 22,5-23 ilmek kadardı ördüğüm deneme örgülerinde. Yine ben aynen burada verildiği gibi 22,5 ilmek olarak alacağım 10 santimetrede. Bu da 1 santimetrede 2,25 ilmeğe tekabül eder. Bu küsuratlar kafanızı karıştırmasın. Zaman zaman bununla ilgili yorumlar alıyorum. Bu hesapları yapmak zorundayız ideal ölçülerde örgüler örebilmek için. Zaten ilmek sayısına çevirirken o küsuratları yuvarlıyoruz. Şimdi göreceksiniz. Ne dedik? 1 santimetrede 2,25 ilmeğimiz var. İstediğim beden ölçüsü 54 santimetre. Bu durumda başlangıç ilmek sayımı şöyle hesaplıyorum. 54 santimetre ile bu 2,25 ilmeği çarpıyorum. 121,5 ilmek buluyorum. Bunu da en yakın 4'ün katı olacak şekilde 2 düz 2 ters lastik uygulayacağım. Çünkü 4'ün katı olmalı. 121,5'u 120 ilmeğe yuvarlıyorum. Yani başlangıç ilmek sayım 120 ilmek olacak. Şekil üzerinde de şöyle gösterelim. 54 santimetreye karşılık gelen ilmek sayısı 120. Şimdi ilmek alarak başlayalım. Dediğim gibi lastikte 3,5 numara şiş kullanacağım. Şişimi alıyorum. İpimden de 120 ilmeğe yetecek kadar bir miktar ayırıp ilmek almaya başlıyorum. Dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Evet, ilmekleri aldım 120 tane. Şimdi örgüyü çeviriyorum. Örgünün arka yüzünden 2 düz 2 ters lastiğe başlayacağım. 4'ün katı olmasına dikkat ettik ilmek sayımızın. Kenarlarda birer tane kenar ilmeğimiz olacak. Dolayısıyla arada kalan ilmekler ön yüzden göründüğü şekliyle düzle başlayıp düzle bitmesini sağlamış olacağız bu sayede. Şimdi örgümüzde ilk ilmekleri örmeden alıyoruz. Bakın böyle. Sonra tersle başlıyorum ki ön yüzde kenar ilmekten sonraki ilmekler düz görünsün. 2 tane ters örüyorum. Ardından 2 tane düz örüyorum. 2 düz, 2 ters lastik öreceğiz. Tekrar 2 ters, tekrar 2 düz. Bu şekilde sıra sonuna dek devam edelim. Devam ediyorum lastik örmeye. 2 düz, 2 ters ve son olarak kenar ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeklerinde bakın hep ters öreceğim son ilmekleri. Tekrarlayalım o zaman. Şöyle örgünün ön yüzünü çeviriyorum. İlk ilmekleri örmeden alıyorum. İlk ilmeği bakın böyle örmeden aldım. Şimdi sırada gelen ilmekler düz, artık ön yüzdeyiz. 2 tane düz var. Ardından 2 tane ters var. Son ilmekleri de ters örüyorum. Bu şekilde şimdi ilmeklerin düz ve ters olmasına dikkat ederek 2 düz 2 ters lastiğimizi örelim bir miktar. Ondan sonra gövdeye başlayacağız. Evet, lastiği ördüm. 21 sıra oldu. Uzunluğunu da söyleyeyim. Yaklaşık 7 santimetre. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi lastiği tamamladıktan sonra gövdeye geçeceğiz. Gövdede düz örgü öreceğim. Model koymuyorum ben. İstenirse modelde konulabilir. Lastik bittiği için artık 3 numaralı şişi de bırakacağım. 4 numaralı şişe geçiyorum. Bu sırayla beraber 4 numaralı şişi aldım ve örmeye başlıyorum. Yine ilk ilmekleri örmeden alıp bütün ilmekleri düz örüyoruz. Ön yüzdeyim şu an. Son ilmeğe kadar düz örelim. Evet, son ilmeğe kadar düz örerek geldim. Son ilmeği yine sıra sonlarını hep ters ördük lastikte. Yine bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Ters örüyorum. Şimdi 3,5 numara şişte dediğim gibi işim bitti. Onu kenara alıyorum. 4 numaralı şişimle devam ediyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzde ters öreceğiz.
Yine ilk ilmekler örmeden. Buna devam edelim. İlk ilmekleri örmeden son ilmekleri ters örerek. Şimdi ters örerek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde ön yüzler düz, arka yüzler ters örerek devam edelim. Bakın şimdi lastiği bitirdik. Şu kısımdayız. Kol kesimine kadar bu şekilde öreceğiz. İstediğimiz uzunlukta örebiliriz. Oraya kadar örelim, tekrar görüşelim. Evet, lastikten sonra düz örmeye devam ettim bakın ve kol yerine de geldim. Şu anki uzunluğu paylaşayım. Olduğum noktadan bakın lastik dahil toplam uzunluk 45 cm kadar. Siz bu uzunluğu öreceğiniz kişinin vücut özelliklerine göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ölçtüm ama ölçme hatalarından etkilenmemek için aynı zamanda şu kenardaki ilmekleri de sayıyorum. Diğer parçada da aynı sırada örmek amacıyla bakın şu kenar ilmekleri sayabilirsiniz. Daha kolay olur buradan saymanız. Şöyle şunları sayın, kaç sıra olduğunu baştan itibaren. Onu not alın, diğer parçada da o kadar örebilirsiniz. Şimdi burada artık kol kesimine geçeceğim. Burada ufak bir hesabımız daha olacak. Şimdi ne yaptık? 7 santimetre lastiği ördük. Ardından gövdeyi toplam 45 santimetre olacak kadar, yani bakın şu arası da 38 santimetre oldu. Toplam şöyle yaparsak toplam uzunluğumuz 45 santimetre. Şimdi örgümüz bu şekilde. Kol kesimini birlikte planlayalım ne yapacağımızı. Şimdi yaklaşık olarak bu kol kesimi için şöyle bir formül kullanabiliriz. Bizim bu göğüs genişliğimiz ne kadardı? 54 santimetre. Yaklaşık olarak onu 8'e bölüyorum. Yani şuradaki şu kol kesimine ait genişlik toplam genişliğin 8'de 1'i kadar olması uygun görünüyor. Dolayısıyla 54 santimetreyi 8'e bölüyorum. Buradan bulduğum değer 6,75 santimetre. Bu uzunluğun ilmek olarak karşılığını bulmak için de 1 santimetrede kaç ilmeğimiz vardı? 2,25. 6,75'i 2,25 ile çarpıyorum. Buradan bulduğum değer 15,18. Bunu da 15'e yuvarlıyorum. Dolayısıyla kolda keseceğim toplam ilmek sayısını 15 olarak buluyorum. Bu ilmekleri de bakın şöyle paylaştıracağım. Bunun için bir formülüm yok. Şöyle 5 ile başlayacağım. 5, 4, 3, 2 ve 1 şeklinde yapacağım kesimi. Aynı şekilde diğer tarafta da olacak. Kol kesimimizi bu sayılara göre yapacağız. Evet, sıra başındayım. İlk kesmemizi yapacağız 5 ilmek olarak. Bunun için bakın şöyle yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. İlk ilmeği onun üzerinden geçiriyorum ve bir ilmek kesmiş oluyorum. Devam ediyorum. Bir tane daha örüyorum. Üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek kesmiş oluyorum. Devam ediyorum. 5 tane olacak. 3 4 5. Toplam 5 ilmek kestim. Şimdi sıranın son ilmeğine kadar örüyorum düz olarak. Son ilmeği de gördüm. Son ilmeği yine ters örüyorum. Ve örgüyü çeviriyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Bu taraftaki kesmemizi arka yüzde yapacağız. Yine 5 ilmek olacak. Arka yüzde keserken ön yüzden diğer taraf gibi görünmesi için, yani düz görünmesi için ters örerek keseceğim. Onun için de bakın şöyle yapıyorum. İlk ilmeği alıyorum yine örmeden. İpi öne alıp ikinci ilmeği ters örüyorum. Ve bakın bu ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir tane kestim. Devam edelim. Bir tane daha örüyorum yine ters. Ve ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2 oldu. 5 olana dek devam edelim. 3 4
5. Bu taraftaki 5 ilmek kesimimizi de tamamladık. Şimdi devam edelim. Yine sıranın son ilmeğine dek ters örelim. Evet, son ilmeğe kadar ördüm. Şimdi normalde son ilmekleri ters örüyorduk. Burada bu kesimlerin daha düzgün görünmesi, basamakta olmaması için yapacağımız bir şey var. O da nedir? Son ilmeği bakın böyle ters örerek geldim. İp önde. İp öndeyken şöyle örmeden alıyorum. Ve çeviriyorum örgüyü. Şimdi yine burada kesmelerimizi yapacağız. Bir sonraki kesmemiz 4 ilmek olacak. Bakın şöyle yapıyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeği de örmeden alıyorum. Ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirerek ilk kesmemi yapıyorum. Şu geçişimiz daha düzgün oldu. Şimdi bir kesme yaptık. Devam edelim. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Ön yüzdeyim artık. Kesiyorum. 2 oldu. Bir tane daha örüyorum. Kesiyorum. 3 oldu. Son kez kesiyorum ve 4 oldu. Bakın şu geçiş daha düzgün olmuş oldu. Şimdi bu taraftaki kesmemizi tamamladık. Yine diğer tarafa gidelim. Son ilmeğe kadar düz örüyorum. Evet, bakın son ilmeğe kadar düz ördüm. İp arkada. Bu haldeyken yine bu tarafta da son ilmeği bu şekilde örmeden alıyorum. Çeviriyorum. Şimdi bu taraftaki 4 kesmemizi yine arka yüzden ve ters örerek yapacağız. İlk ilmeği bakın şöyle alıyorum. İkinci ilmeği de yine örmeden alıyorum ve ilk ilmeği şöyle arkadan yapabilirim. İkinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve bu taraftaki ilk kesmeyi yapıyorum. Devam edeceğim. Bir tane ters örüyorum. İlk ilmeği ikincinin üzerinden geçiriyorum. 2 oldu. Devam edelim. 3 4. Evet, bu taraftaki kesmelerimiz de bu şekilde olacak. Yine geçiş basamaksız ve düzgün bir şekilde oluştu. Şimdi devam edelim. Yine son ilmeğe kadar ters örüyoruz. Son ilmeğe kadar ters ördüm. Yine son ilmeği örmeden sol şişten sağ şişe alıyorum. 4 kesimlerimizi tamamladık. Sırada 3 kesimlerimiz var. Şimdi örgünün yine ön yüzündeyiz. Düz örerek keseceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği de bakın ip onda örmeden aldım. İlk ilmeği onun üzerinden geçirdim. Bir tane kesmiş oldum. Devam edelim. 2 3. Bakın kesmemiz bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Diğer tarafta son bir ilmeğe kadar. Son bir ilmeğe dek düz ördüm. Son bir ilmeği bakın böyle örmeden aldım. Şimdi çeviriyorum. Arka yüzde 3 ilmek kesmemizi yapacağız. Arka yüzde olduğumuz için ters kesiyoruz. İlk ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği de örmeden alıyorum. Ve ilk ilmeği şöyle ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. 2 tane daha keselim. 2 3 tane kestik. Devam ediyoruz. Son bir ilmeğe dek. Son ilmeğe dek ters ördüm. Son ilmeği yine örmeden alıyorum. Çeviriyorum. Ön yüzdeyim. 3 ilmek kesmelerimiz bitti. Sırada 2 ilmek kesmeler var. Aynı şeyi hızlıca devam edelim. İlk ilmeği ve ikinci ilmeği örmeden alıp ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir tane kesme yaptım. Bir tane daha yapalım. 2. Devam ediyoruz son bir ilmeğe dek. Son ilmeğe dek düz ördüm. Son ilmeği örmeden alıyorum. Çeviriyorum. Arka yüzdeyim. Şimdi bu yüzden de 2 ilmeğimizi keselim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği örmeden aldım. İlk ilmeği bakın şöyle ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir tane kestim. Bir tane daha keselim. Bir tane ters örüyorum ve ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu taraftaki 2 kesmemizi de tamamladık.
Yine son ilmeğe dek ters örelim. Son ilmeğe dek ters ördüm. Son ilmeği yine örmeden aldım ve örgüyü çevirdim. Artık ön yüzdeyiz. Son adımdayız. Son adımdaki ilmek sayımız 1 ilmek. Şimdi onu yapalım. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeği de aldım. İlk ilmeği onun üzerinden geçirerek kestim. 1 ilmek kesmiş oldum. Şimdi sıra sonundaki 1 ilmeğe dek devam edelim. Son ilmeği de gördüm. Onu örmeden alıyorum ve çeviriyorum. Artık son kesmemiz. Bu taraftan da bir kesme daha yapacağız. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeği de aldım. İlk ilmeği şöyle ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Son kesmemizi de yaptık. Bundan sonraki ilmekleri ters örerek devam ediyoruz. Evet, son ilmeğe geldim. Artık son ilmekleri yine ters örmeye başlıyorum. Bundan sonra kesmemiz olmadığı için. Çeviriyorum örgüyü. Şöyle kol kesimine bir bakalım. Bakın ne kadar düzgün bir kesim oldu. Şimdi 15 ilmek bu taraftan, 15 ilmek de diğer taraftan, toplam 30 ilmek kestik. 120 ilmeğimiz vardı. 90 ilmeğimiz kaldı. Bu 90 ilmekle normal gövdenin alt kısmını, buraya kadar olan kısmını ördüğümüz gibi örmeye devam edeceğiz. Ta ki bu omuz kesimine geleceğimiz noktaya dek. Bu uzunluğu yine kendi durumunuz için belirleyebilirsiniz. Ben bu kısmı öreyim. Omuz kesiminde buluşalım. Evet, kol kesimlerinden sonra arka parçayı örmeye devam ettim. Şu an örgünün etek ucundan itibaren toplam uzunluğu 69 santimetre oldu. Bu kesmelere kadar olan nokta 45 santimetreydi. Dolayısıyla kol kesimine başladığım noktadan itibaren de 24 santimetre örmüş oldum. Ben bu ölçüyü kendi öreceğim kişiye göre belirledim. Siz de kendi durumunuz için bu uzunluğu belirleyip ona göre örmelisiniz. Şimdi bu noktada artık omuz ve yaka kesimlerine başlayacağım. Burada da ufak bir hesaplamamız var. Onu hemen anlatayım. Şimdi 90 tane ilmeğimiz vardı. Bu 15-15 kollarda kestiğimizde şu kısımda 90 ilmeğimiz vardı. Burada enseye ve omuzlara vereceğimiz öncelikle şu kırmızıyla gösterdiğim rakamları belirlemeyi anlatacağım. Nasıl yaptığımı. Bunun için bakın 90 ilmeği yaklaşık olarak kabaca 4'e böldüm. Buradan bulduğum değer 22 idi. 2 tane de ilmeğim arttı. Şimdi onları nasıl paylaştırıyorum? Bu 4 parçanın 2 tanesini enseye veriyorum. Bakın buraya. 22 artı 22 44 ilmek oldu. Diğer 22 ilmekleri de omuzlara veriyorum. Ama 2 tane de kalan ilmeğim vardı. Onları birer birer bunlara paylaştırdım. O 22'ler 23 oldu bakın. Yani omuzlar 23 ilmek, ense 44 ilmek. Şimdi önce bu ayrımı yaptıktan sonra bunları da kendi içlerinde bakın şu kademeli kesimleri sağlayabilmek için kendi içlerinde böleceğim. Önce omuzlara bakalım. 23 ilmeğimiz vardı. 4'e bölüyorum. 23 ilmeği 4'e böldüğümde eğer 24 olsaydı bu sayı 6'şar olacaktı her biri. Bir tane eksik olduğu için 6, 6, 6, 5 şeklinde buluyorum bu ayrımları. Geliyorum bakın bu 23 ilmeği koldan itibaren 6, 6, 6, 5 şeklinde 4'e bölerek yerleştiriyorum. Böylece omuz paylaşımını yapmış oluyorum. Diğer tarafta da yine kenardan itibaren 6, 6, 6, 5 şeklinde yerleştirdim. Şimdi son olarak ense kısmı kaldı. Ensemiz 44 ilmekti. Bunu da yine kabaca önce 3'e bölüyorum. 44'ü 3'e böldüğümde eğer 45 olsaydı yine 15'şer olacaktı her biri. Bir tane eksik olduğu için 15, 14, 15 şeklinde buluyorum. Siz kendi sayınıza göre küsuratlı bu sayıları paylaştırabilirsiniz. Bir eksik bir fazla sonuç fark etmeyecektir. Şimdi buraya gelelim tekrar. Bu 44 ilmeğe 3'e bölerek 15, 14 ve 15 şeklinde yerleştiriyorum. Bu tek olan 14'ü ortaya alıyorum. Kenarları 15 şeklinde yerleştiriyorum. Yine bu kenarlardaki 15 ilmeği de kademeli kesebilmek için bakın bu kademeli kesimler bize şöyle oval kesimleri sağlıyor.
Aynen omuzda olduğu gibi. Burada da böyle kademeli bir kesim yapabilmek için bu 15 ilmekleri de 4'e bölüyorum yine. 5, 4, 3, 3 şeklinde ortadan başlayıp kenara doğru yerleştiriyorum bu ilmekleri de. Ve tamamen omuz ve yaka kesimini yapacağım tabloyu oluşturmuş oluyorum. Şimdi buradaki değerlere göre sağdan başlayarak kesmelerimizi yapacağız. Şöyle söyleyeyim onu da en baştan. Kenardan bakın en alt seviyede olan bütün bu yerleşimde en alt seviyede olan noktalar bakın burası, burası ve burası. Dolayısıyla bu kenardaki 6 ilmek, ortadaki 14 ilmek ve diğer kenardaki 6 ilmek ilk kesilen ilmekler olacak. Diğerlerini sırası geldikçe örerek kesmeye devam edeceğiz. Şimdi ortadaki 14 ilmeği ilk seferde keseceğim için onun başlangıcını belirlemek istiyorum. Bakın burası. Buraya gelene kadar kaç ilmeğim var? 23 tane omuzda var. 15 tane de burada var. Toplam 38 ilmek ediyor. Örgümde kenardan 38 tane ilmeği sayıp buraya bir tane ayraç taktım. Şimdi buraya kadar olan kısmı uygulamalı olarak göstereceğim. Evet, sayıları şöyle yakın plandan göstereyim sizlere. Sonra uygulamaya başlayalım. Şimdi ilk sırada önümüzdeki ilk kesim en sağdaki 6 ilmek. Oradan başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ikinci ilmeği örüyorum ve ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Aynı şekilde kesmelerimizi yapacağız. 1 oldu. Devam edelim. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu 6 tane ilmeği kestikten sonra ortadaki 14 ilmeğe kadar geliyorum. Çünkü ilk kademede 6, 14 ve diğer 6 ilmeği kesiyor olacağız. Daha önce söylemiştim. Devam ediyorum. O 14 ilmeğin başında işaretlemiştim ayracımla. Evet, oraya geldim. Ayracı çıkartıyorum. Şimdi bu 14 tane ilmeği kesiyorum. Bunun için yine ilk ilmeği örüyorum. İkinci ilmeği örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir tane ilmek kesmiş oldum. Devam edelim. 2 hızlıca devam ediyorum. 3 14. 14 tane ilmeği kestim. Şimdi kenarda kalan ilmek sayısını hemen söyleyeyim size. 37. Bununla birlikte 38 tane ilmek kaldı. Şimdi bu 14 ilmeğimizi kestikten sonra sıranın sonuna dek devam edeceğim. Öncelikle bu sol tarafta yapacağız işlemlerimizi. Sağ tarafta işimiz şimdilik bitti. Onu bu tarafı bitirdikten sonra yapacağız. Sıranın sonuna dek düz örüyorum. Son ilmeğe geldiğimde onu ters örüyorum. Ve örgüyü çeviriyorum. Şimdi arka yüzde sıranın başındaki bakın bu ilk 6 ilmeği keseceğiz. Şu ana dek bakın bu 6'yı kestik. 14'ü kestik. Şimdi şu 6'dayız. Çevirdiğimde örgünün arka yüzünden ilk 6 ilmeği kesiyorum. Birinciyi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Ve birinciyi ikincinin üzerinden geçirdim. 1 oldu. 2 3 4 5
6. 6 tane kestikten sonra devam edelim. Bu uca doğru, yani bakın şu 14 ilmeğin olduğu nokta arası. Oraya kadar ilmekleri ters örerek son ilmeğe geliyorum. Son ilmeğe geldiğimde tıpkı bu kollarda yaptığımız gibi basamaklı geçişlerin daha düzgün durması için bakın son ilmeği örmeden alacağım. Tekrar çeviriyorum. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Şu ana kadar bakın buradaki 6 ilmeği de kestik. Geriden gelip şu noktaya kadar ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu 5 ilmekteyiz. Şimdi onları keselim. Hatırlarsanız kolda nasıl yapmıştık? İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği de örmeden aldım. İlk ilmeği üzerinden geçirdim. Şu an bir tane kesmiş oldum. 5 tane keseceğim. 2 3 4 5. Şimdi bakın bu 5 ilmeği kestim. Yine devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Sıranın sonunda döndükten sonra ikinci 6 ilmeği keseceğim. Son ilmeği de görelim. Son ilmeğe geldim. Yine onu kademeli geçişi düzgün yapabilmek için bu şekilde örmeden aldım. Yine örgüyü çevirdim. Şimdi arka yüzdeyim. Bu yöndeki ikinci 6. ilmeği keseceğim. Bakın ilk ilmeği aldım. İkinci ilmeği de aldım. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden şöyle geçirdim. Bir oldu. Devam edelim. Ters yüzde olduğumuz için ters örüyoruz. İkinciyi ördüm. Kestim. Devam edelim. 6 tane olacak. 3 4 5 6. Şimdi yine son ilmeğe kadar devam edeceğim. Son ilmeğe geldim. Onu yine örmeden aldım ve çevirdim. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın bu ikinci 6'yı da kestik. Şimdi sırada bu taraftaki 4 ilmek var. Yine örgünün şimdi ön yüzündeyim. Mantığını kavradık sanıyorum. Biraz daha hızlı devam edeceğim bundan sonra. Birinci ve ikinci ilmekleri aldım. Birinci ilmeği öbürünün üzerinden geçerek ilk ilmeği kestim. 4 tane olacak. 2 3 4. Son ilmeği de görelim. Son ilmeğe geldim. Yine örmeden aldım ve hemen çevirdim. Bakın bu 4 ilmeği kestik. Şimdi diğer tarafta bu 6 ilmeği keseceğiz. Birinci ve ikinci ilmeği örmeden aldım. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu birinci kesmemiz oldu. 6 tane olacak. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi yine devam edelim son ilmeğe dek. Son ilmeği yine örmeden aldım. Çevirdim örgüyü. Ön yüzdeyim. Bakın bu 6'yı da kestik. Sonra diğer taraftaki şu an 3 ilmekteyiz. Onu yapalım hemen. Birinci ve ikinci ilmekleri örmeden aldım. İlk ilmeği üzerinden geçirerek bir tane kestim. 3 olacak toplam. 2 3. Devam ediyorum son ilmeğe dek. Son ilmeğe dek geldim. Son ilmeği örmeden aldım. Çevirdim tekrar örgünün arka yüzünü. Artık bu yöndeki son kesmemiz bakın 5 ilmek olacak. Onu yapalım. Birinci ve ikinci ilmekleri örmeden aldım. İlk ilmeği ikincinin üzerinden geçirerek ilk kesmemi yaptım. Toplam 5 tane olacak. 2 3
4 ve 5. 5 tane ilmeği kestim. Toplamda 3 ilmek kaldı bakın. Bir burada, 2 tane burada. İkinciyi ters örüyorum. Son ilmeği yine örmeden alarak örgünün ön yüzünü çeviriyorum. Artık son kesmemiz 3 ilmek. Onu yapalım. Birinci ve ikinci ilmeği aldım. İlk ilmeği üzerinden geçirerek kestim. İkinci ilmeği ördüm ve onu da kestim. Evet, şöyle ipimizi biraz burada uzun bırakarak keselim. Belki omuz dikişinde kullanabiliriz. Ne yaptığımıza bakalım. Bakın, bu orta kısım 14 tane ilmeği kestiğimiz ense kısmı. Ondan sonra şöyle omza doğru yükselen bir kısım var. Şöyle yine enseye ait. Sonrasında da omuz kısmı başlıyor. O da böyle aşağıya doğru kademeli giden bir kesme olmuş oldu. Evet, bu tarafı bitirdik. İpi keselim, diğer taraftan devam edelim. Evet, şimdi sağ omuzdayız. Örgünün arka yüzünden başlayacağım. Çünkü bu kısımda en baştaki bu 6 ilmeği kesip buraya kadar gelmiştik. Kesmelerin en başında. Şimdi ipimi alıyorum. Bu tarafta bakın şu 5 ilmeği keserek başlayacağız. Onun için ilk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği ipimi bağlayarak ters örüyorum ve ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Toplam 5 tane keseceğim. 1 oldu. 2 3 4 ve 5. Son ilmeğe de örelim. Son ilmeğe de ördüm. Onu yine örmeden aldım. Çevirdim örgüyü. Bakın şimdi bu 5 ilmeği kestik. Tekrar başa geleceğiz. İlk 6 ilmeği daha önce kesmiştik. Şimdi ikinci 6 ilmeği keseceğiz. Birinci ilmeği, ikinci ilmeği aldım. İlk ilmeği, ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. 1 oldu. Devam edelim 6 tane. 2 3 4 5 6. Son ilmeği de örelim. Son ilmeği yine örmeden aldım ve örgüyü çevirdim. Şimdi bu taraftaki bir sonraki kesmemiz 4 ilmek, onu yapacağız. Birinci ve ikinci ilmeği aldım. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. 1 oldu. 2 3 4. Devam edelim son ilmeğe dek. Son ilmeğe geldim. Onu yine örmeden aldım. Çevirdim örgüyü. Şimdi tekrar baştayız. 3. 6 ilmeği keseceğiz. Birinci ve ikinci ilmeği örmeden aldım. İlkini kestim. 1 oldu. 2 3 4 5 6. Son ilmeğe dek devam ediyorum. Son ilmeği örmeden aldım. Örgüyü çevirdim. Şimdi 3 ilmek kesmedeyiz. Birinci ve ikinci ilmekleri aldım ve kestim. 1 oldu. 2 3. Devam ediyorum son ilmeğe dek.
Son ilmeği örmeden aldım. Çevirdim. Ön yüzde bakın bu taraftaki son kesme 5 ilmek. İlk 2 ilmeği aldım ve kestim. 1 oldu. 2 3 4 ve 5. Devam ediyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum. Son 3 ilmeği arka yüzden keserek bu omzu da tamamlıyorum. Evet. Şöyle yine bir bakalım ne yaptığımıza. Bakın bu tarafı da yine omuz tarafı ve ense tarafı olmak üzere kesmelerimizi bitirdik. Şimdi iplerimizi yine bunda bir miktar şöyle uzun bırakarak keseceğim. Bu bitiş iplerini ve başlangıç iplerini örgümüzün bitiminde iç taraflarda yürüterek gizleyip fazla uçlarını keseceğiz. Şimdi arka parçayı tamamladık. Bundan sonra sıra ön parçada. Ön parça bu kol kesimine dek tamamen aynı olacak. Yani 120 ilmekle başlayacağım. 7 santimetre lastik öreceğim. Ardından 3,5 numara şişli olacak bunlar. Sonra 4 numara şişe geçeceğim. Yine 120 ilmekle düz örgüye devam edeceğim. 38 santimetre kadar daha öreceğim ve kol kesimine geleceğim. Orada tekrar görüşeceğiz. Çünkü ön parçamızda yaka kesimi de başlıyor olacak. Bu kısmı örelim. Birlikte devam edelim. Evet, ön parçadayız. Arka ile aynı şekilde kol kesimine kadar ördüm. 120 ilmek başladım. 3,5 numarayla 7 santimetre lastik ördüm. Ardından 4 numarayla düz örgüye geçtim ve 45 santimetre olana dek onu da ördüm. Şimdi kol kesimindeyiz. Şöyle çizimden bakarsak nasıl yapmıştık kol kesimimizi arkada bakın 5 4 3 2 1 şeklinde yine aynı şekilde yapacağız. Farklı olarak yaka kesimine de başlayacağız ön parçada. Aynı sırada başlıyoruz bakın. Şöyle bir V yaka kesimimiz olacak. Sağ tarafta kol kesimini yaparken sol tarafta ortada da daha doğrusu V yaka kesimlerine başlayacağız. Şimdi bunun için örgünün tam orta noktasını işaretliyorum. 120 ilmeğim vardı yani 60 ilmek yapar. Şöyle 60 ilmeği işaretledim bir ayraçla ve örmeye başlıyorum. Kol kesimiyle başlayacağız. İlk kesimimiz 5 ilmek olacak. Arka parçadan aşinayız bunlara. O yüzden hızlı geçeceğim. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeği ördüm. İlk ilmeği üzerinden geçirdim. Şimdi bir tane kesmiş oldum. 5 tane kesiyorum toplam. 2 3 4 5. Şimdi kol kesimimizin ilk sırasını yaptık. Devam ediyorum. Bu işaretlediğim ayraçtan 5 önceki ilmeğe kadar örüyorum. Ayraçtan önceki 5 ilmeğe de ördüm. Şimdi burada yaka kesimine başlayacağız. Kesimlerde kuralımız şu. Kesim yönü merkeze doğru olacak. Şimdi biz sağ taraftayız. Dolayısıyla buradaki kesim yönümüz merkeze doğru yani sola doğru olacak. Diğer tarafı keserken de göreceğiz. Orada da yine merkeze doğru yani sağa doğru kesme yapacağız. Şimdi sola doğru kesme için bu önümdeki 2 ilmekte yapacağım kesmeyi. Yani kenardaki 3 ilmek kalacak. Onun yanındaki 2 ilmeklerde kesme yapacağız hep. Sola kesme yapmak için bakın ilmeklerimin yönünü şöyle düzeltiyorum. Ve 2 ilmeği birlikte örerek alıyorum. Sonra kenardaki ilmeklerden ikisini örüp son ilmeği de kenar ilmeği formatında yani ters olarak örüyorum. Hep öyle olacak. Bu yaka kısmındaki ilmekler kenar ilmekleri ters örülecek. Şimdi örgüyü çeviriyorum arka yüzünü. Her ön yüzde kesme yapacağız. Yaka kısmında. Artık buna ihtiyacımız yok. Buradan kesme yapıp döndüğümüz için biliyoruz olduğumuz noktayı. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp sonra ters örerek devam ediyorum. Bu kenar kısmı hep bu şekilde olacak. Sıra sonuna dek örelim. Son ilmeğe dek.
Son ilmeğe geldim. Onu yine şöyle örmeden alıyorum. Basamaklı kesme yapmamak için. Arkada da aynı şeyi yapmıştık, hatırlarsınız. Şimdi çevirdim, ön yüzdeyim. İkinci kesme adımımız 4 ilmek. Onu örelim. Birinciyi aldım. İkinciyi aldım. Birinciyi ikincinin üzerinden geçirdim. Şu an bir tane kesme yaptım. Devam ediyorum. 2 3 ve 4. İkinci kesme adımımızı da tamamladık. Ortada son 5 ilmeğe kadar yine örüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi önce sağ tarafı öreceğiz. Burayı bitirip sol tarafı daha sonra öreceğiz. Evet, orta noktadan 5 ilmek öncesine de gördüm. Şimdi burada yine yaka kesimini yapacağız. İlmeklerimin yönünü düzeltiyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek alıyorum. 2 taneyi düz örüyorum. Son ilmeği ters örüyorum, kenar ilmeği. Bakın yaka kesimimiz oluşmaya başladı. Şimdi tekrar arka yüzü çevirelim. Aynı şekilde devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden alıp sonra ters örerek son ilmeğe dek devam ediyorum. Son ilmeği yine örmeden aldım. Çeviriyorum ön yüzü. Şimdi üçüncü kesme adımımız kol tarafında 3 ilmek olacak. Birinciyi aldım, ikinciyi aldım. Birinciyi ikincinin üzerinden geçirdim. Bir tane kesmiş oldum. Devam edelim. 2 3 3 tane kestikten sonra yine son 5 ilmeğe kadar örelim. Evet, bakıyorum son 5 ilmekteyim. Yine sola kesmemi yapacağım. 2 tane ilmeğin yönünü düzeltiyorum ve birlikte örerek alıyorum. Bakın kesmelerimiz koyu renk, evet biraz zor gözüküyor sanırım ama şöyle oluyor. Şimdi kenardaki 3 ilmeği de örelim. Son ilmek ters olmak üzere. Şimdi bakın ben misinalı şişteyim. Bu sol tarafın ilmekleri burada durabiliyor aslında ama dönüşlerde biraz belki zorlayabilir ya da hareketlerinizi kısıtlayabilir diye dilerseniz bu ilmekleri başka bir şişe ya da bir ilmek tutucuya alabilirsiniz. Ben daha rahat devam edebilmek için şöyle bir ilmek tutucuya alacağım şu an ilmekleri. Sağ tarafı bitirdikten sonra sol tarafı öreceğiz. Evet, bu ilmeklerimiz burada beklesin. Şimdi örgünün yine arka yüzünü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden alıp ters örerek son ilmeğe dek devam ediyorum. Son ilmeğe geldim. Örmeden aldım ve örgüyü çevirdim. Şimdi en son 3 ilmek kestik. 2 kesmedeyiz. Birinciyi aldım, ikinciyi aldım. Birinci ile ikinciyi kestim. Bir tane daha keseceğim. Onu da kesiyorum. Ve 2 kesmeyi tamamladım. Yine son 5 ilmeği de örelim. Son ilmekteyim. Örmeden aldım. Çevirdim. Kol tarafındaki son kesmemiz 1 ilmek olacak. Birinci ilmeği aldım, ikinciyi aldım. Üzerinden geçirerek bir tane ilmek kesmiş oldum. Şimdi yine yaka kesimini yapalım son 5 ilmekte. Son 5 ilmekteyim. Yaka kesimimi yapıyorum sola kesmeye. Ve sırayı tamamlıyorum. Evet, şimdi kol kesimlerini tamamladık. Yaka kesimlerimiz devam edecek. Şu ana dek 15 ilmek koldan kestik. Bakın yine bu şekilde oldu kol kesimimiz. 5 adım olduğu için 5 kere de yakadan kestik. Toplam 20 ilmek kesmiş olduk. 60 ilmekti, 40 ilmeğe düştü. Şimdi amacımız bakın şu omuzdaki 23 ilmek sayısına ulaşmak. Dolayısıyla 17 kere daha burada kesme yapacağım her ön yüzde. Ama kol kesmelerimiz artık bitti. Hemen bu sırayı da göstereyim. Önce ilk ilmeği örmeden aldım.
Evet, son ilmeğe geldim. Bakın onu da örüyorum artık, çünkü kesmelerimiz bitti. Kol kesmelerimiz. Bundan sonra son ilmekleri hep öreceğiz, ters öreceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Kol kesimi bu şekilde, yaka kesimi bu şekilde başladı ve bakın şöyle görünüyor kesimlerimiz. Ve bu şekilde devam edecek. Ta ki 23 ilmeğimiz kalana dek. 40 ilmektik. 17 kere daha kesme yapacağım. Her ön sırada son 5 ilmekte. Kol kesmelerini yapmadan bu şekilde devam edeceğim. Ardından şu ördüğümüz, bakın, kol kesiminden itibaren omuz kesimine kadar ördüğümüz 24 santimetre vardı arka parçada. Aynı uzunluğa geldikten sonra, burasının şu an kaç santim olacağını bilemiyorum. Buraya geldiğimizde bakarız ona. Ondan sonra kesmeden, yaka tarafında da kesmeden devam edeceğiz. 24 santim olana kadar kalan 23 ilmekle öreceğiz. Evet, örmeye devam ettim. Kol kesiminden itibaren 24 santimetre oldu bu uzunluk. Bakın şöyle kesmeler bittikten sonra şöyle göstereyim. Bu kadar daha örmüş oldum. Şimdi omuz kesmesini yapacağız. Aynen arka parçada olduğu gibi. Bakın hatırlarsanız 6 6 6 5 şeklinde kesmiştik. Yine öyle yapacağız. İlk 6 ilmeği keserek başlıyorum. Birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeği ördüm. İlk ilmeği üzerinden geçirdim. 1 oldu. 2 3 4 5 6 tane kestim, gerisini örüyorum. Son ilmeği ters ördüm, geriye döndüm, son ilmeğe kadar ters örüyorum. Son ilmeği yine örmeden alıyorum ve çeviriyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İkinci kesmeyi yapalım. Yine 6 ilmek. Birinci ve ikinci ilmekleri alıp ilk ilmeği üzerinden geçirdim ve bir tane kesmiş oldum. Toplam 6 olacak. 2 3 4 5 ve 6. Aynı şekilde devam edeceğim. Ön yüzü bitirdim. Arka yüzü örelim. Son ilmeğe geldim. Yine örmeden alıyorum. Çeviriyorum. Şimdi üçüncü kesmemiz yine 6 ilmek. 1 2 3 4 5 ve 6. Geriye de bakın 5 tane ilmek kaldı. Onları da son adımda keseceğiz. Son ilmeği yine örmeden aldım ve son kez ön yüzden kesmeyi yapıyoruz. Evet, bakın omuz kesmesi de bu şekilde oldu. Evet, sağ omuzu bitirdik. İpi kestik. Şimdi sol tarafı yapalım. Bunun için tutucuya aldığım ilmekleri önce şişe geçiriyorum. Evet, ilmekleri şişe aldım. Örmeye başlayalım bu tarafa da. Ön yüzden başlayacağız. İpimizi alıyoruz.
İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ikinci ilmeği örerek ipi bağlıyorum. Üçüncü ilmeği de örüyorum. Şimdi 4 ve 5. ilmeklerde yaka kesimine hemen başlayacağız bu sırada. Şimdi kesimimizi bu tarafta şöyle yapıyoruz. 4. ilmeği bakın örüyorum. Sonra sol şişe geri alıyorum. 5. ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Ve tekrar ilmeği sol şişe alıyorum. Kesimimizi bu şekilde yaptık. Devam edelim şimdi ilmekleri örmeye. Son ilmeğe dek ördüm. Son ilmek ters. Örgüyü çeviriyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Kol tarafında kol kesmelerine başlayacağız burada. Bu tarafta örgünün sol tarafında kol kesmelerimiz hep örgünün arka tarafında olacak ve ters örerek olacak. Kol kesmelerimizi 5 4 3 2 1 şeklinde yaptık hep. İlk kesmemiz 5 ilmek. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci ilmeği ters örüyorum ve ilk ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir oldu. 2 3 4 5 5 kesmeden sonra devam edelim son ilmeğe dek. Sıra sonuna dek örüyorum. Son ilmeği de yine ters örüyorum. Ve ön yüzünü çeviriyorum. Şimdi yaka tarafındayız. Yine yaka kesimini yapalım. İlk ilmeği aldım. İkinci ve üçüncü ilmekleri ördüm. Şimdi 4 ve 5. ilmekte bakın 4. ilmeği örüyorum. Geriye alıyorum. 5. ilmeği üzerinden geçiriyorum. Tekrar ilmeği sağ şişe alıyorum. Kesmelerimiz, yaka kesmelerimiz bu tarafta böyle olacak. Son ilmeğe de örelim. Son ilmeğe geldiğimde yine örmeden alıyorum ki buradaki bu basamaklı kesmeler oluşmasın. Çeviriyorum. Arka yüzde yine kesme yapacağız. Sıradaki kesmemiz 4 ilmek. Bir önceki 5'ti. Şimdi ilk 2 ilmeği örmeden aldım. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu ilk kesmemdi. Devam ediyorum. 2 3 4. Şimdi sırayı tamamlayalım yine. Sırayı tamamladım ters örerek. Ön yüzdeyim. Yine yaka kesimimiz var. İlk 3 ilmeği ördükten sonra 4 ve 5. ilmeklerde bakın 4.'yü önce örüyorum. Geriye alıyorum. 5. ilmeği üzerinden geçiriyorum. Tekrar geriye aldım. Şimdi sıra sonunda son ilmeğe dek örelim. Son ilmeğe dek geldim. Son ilmeği örmeden aldım. Çevirdim. Arka yüzde kol kesimimizi yapalım. 3 ilmek olacak bu defa. Birinci ilmeği ve ikinci ilmeği aldım. İlk ilmeği ikincinin üzerinden geçirdim. 1 oldu. 2 3. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Ön yüzdeyiz. 1 2 3 ilmekten sonra 4 ve 5. ilmeklerde kesmeyi yapalım. 4'ü ördüm. Geri aldım. 5'i üzerinden geçirdim. Son ilmeği de örelim. Son ilmeği yine örmeden aldım. Arka yüzdeyiz. 2 kesme yapacağız bu sırada. İlk 2 ilmeği yine aldım. Birinci ile ikinciyi kestim. 1 oldu. Bir tane daha örüp
Onu da kesiyorum ve 2 tane oldu. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüzdeyim. Şimdi 1, 2, 3 ilmekten sonra yaka kesimimizi yapalım. Evet, kesmeyi yaptık. Sıra sonuna dek örelim. Son ilmeği yine örmeden aldıktan sonra arka yüzde son kol kesimini yapacağım. Tek ilmek olarak. 2 ilmeği alıyorum. Birinci ilmeği ikincinin üzerinden geçerek kesiyorum. Evet, şu an kol kesmelerimiz bitti. Bundan sonra yaka kesmelerine devam edeceğiz. Sıra sonuna dek örelim. Sırayı tamamladım. Ön yüze döndüğümüzde bakın yaka görüntüsü şu an bu şekilde. Kol kesimlerimiz bu şekilde. Kol kesimlerimiz bitti. Artık sadece yaka kesimlerini yapacağız. Son kez bir daha yapalım. Birlikte 3 ilmekten sonra 4. ilmeği örüyorum. Geri alıyorum. 5. ilmeği üzerinden geçiriyorum ve devam ediyorum. Her ön yüzde yaka kesimine devam edeceğiz. Şu an 40 ilmekti. Bu kestiğimiz ilmekle 39'a düştü ilmek sayımız. 23 olana dek devam edeceğiz. Kol tarafında kesmelerimiz bitti. Son ilmekleri yine ters örmeye başlayacağız bu sıradan itibaren. Bu şekilde diğer tarafla aynı uzunluğa gelene kadar önce 23 ilmeğe kadar öreceğiz. Ardından da şu 23 ilmekle devam edip bu kol kesiminden sonraki kısım 24 santimde. Onu sağlayana kadar öreceğiz ve birlikte omuz kesimini yapacağız. Evet, bu tarafı da aynı şekilde ördüm. 23 ilmeğe kadar kestim. Sonra da yine eşit uzunluğa gelene kadar 23 ilmekle örmeye devam ettim. Şimdi omuz kesimini yapalım. Yine bakın 6, 6, 6 ve 5 şeklinde olacak. Ve kesmelerimiz örgünün arka yüzünde olacak. O yüzden şu an örgünün ön yüzündeyim. Önce ön yüzü örüyorum. Ön yüzü tamamladım. Arka yüzde ilk 6 ilmeği keserek başlıyorum. Birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeği ters örüyorum. Arka yüzde olduğum için ters örerek keseceğim. Ve kesiyorum. 1 oldu. 2 3 4 5 6. Sırayı tamamlayalım. Tekrar ön yüzdeyim. Yine ön yüzde de örüyorum. Son ilmeği örmeden aldım. Çevirdim. İlk 2 ilmeği yine alıyorum ve kesiyorum. 1 oldu. Yine 6 kesme yapacağız. 2 3 4 5 ve 6. Devam edelim. Arka yüzü ve ön yüzü örelim. Ön yüzde son ilmeğe kadar geldim. Onu örmeden aldım. Şimdi arka yüzde yine 6 ilmek keseceğim. Birinci ve ikinci ilmekleri aldım ve kesiyorum. 1 oldu. 2
3, 4, 5 ve 6. Yine toplam son 5 ilmeğim kaldı. Ön yüzden yine son ilmeğe dek örüyorum. Son ilmeği örmeden aldım ve son ilmekleri keserek bitiriyorum. Evet, ipimizi keselim. Şöyle göstereyim bu omuzda. Şöyle bir kesim oldu. Toplam V yakamıza da bakarsak evet, son görüntüsü örgünün bu şekilde. Şimdi ön ve arka parçaları tamamladık. Bundan sonra artık sıra lastiklerde. Evet, lastiklere başlayalım. Önce kol lastiklerini öreceğiz. Şimdi ben örgünün sağ tarafının, bakın yaptıklarımı önce bir anlatayım. Omuz dikişini yaptım. Ardından kol lastiğini ördüm ve yan dikişini yaptım. Şimdi bu tarafta yaptığım her şeyi birebir diğer tarafta size anlatacağım. Aynı şekilde yapabileceksiniz. Ona geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ben yakayı misinalı şişle dikişsiz bir şekilde öreceğim. O nedenle şimdi bu sağ tarafta yaptığım her şeyi sol tarafta da yapacağım. Yani bu sol tarafında omuzunu birleştirip lastiğini öreceğim. Ondan sonra yuvarlak bir şekilde ilmekler çıkartıp yakayı öreceğim. Siz eğer yakayı misinalı şişle değil normal şişle, normal örmek isterseniz şu aşamada, yani sağ tarafı yaptıktan sonra şu aşamada arkadan başlayarak şu bakın son noktadan omuz dikişini bitirdiğimiz ve ipimizi kopardığımız noktadan başlayıp bütün yaka boyunca ilmekler alıp yakayı örün. Bitirdikten sonra yaka ile birlikte bu omuzu dikip ondan sonra bu sol kol lastiğini örün. Şimdi dediğim gibi ben önce sol tarafı da bitireceğim. Son olarak yaka lastiğini yapacağım. Şimdi buradaki bu biten ipimi biraz uzun bırakmıştım omuzda. Ona bir iğnemi geçirdim. Oradan da hemen karşıya şöyle bakın en köşeye bağladım iki tarafa. Şimdi bu örgüde şu kenar ilmeklerinin şöyle göstereyim, bakın koyu renk biraz zor görünüyor ama mümkün olduğunca şöyle göstermeye çalışayım. Bakın şunlar kenar ilmekleri, kapattığımız, daha doğrusu kenar demeyeyim de örgünü kesme yaptığımız ilmekler. Onların içlerinden diktim ben bu defa. Farklı tekniklerde kullanılabilir. Ben bunu göstereyim, siz istediğiniz şekilde birleştirin. Şimdi buradan karşıya geçtim. Şöyle bakın. Dediğim gibi o ilmekleri kapattığımız en son ilmeklerin içinden şöyle dikiyorum. Şöyle mümkün olduğunca göstermeye çalışayım. O V şeklindeki ilmeklerin içinden, yani bir tane ilmeğin içinden giriyorum merkezinden, öbür V şeklindeki ilmeğin merkezinden çıkıyorum. Şimdi bu tarafta aynı şeyi yapacağım. Bakın şu bir tane V'miz, bu da ikinci V'miz. Şöyle onun içinden girip birincinin, ikincinin merkezinden bu şekilde çıkıyorum. Dediğim gibi çok önemli değil. Siz istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Bir tane daha göstereyim. En son geçtiğim yer şurası. Bakın şöyle şuradan şöyle çıkıyorum. Böyle. Bu şekilde omuzu birleştireyim sonuna kadar.
Evet, omuzu birleştirdim. Son noktadayım. Burayı birazcık kuvvetlendirelim. Birkaç kez geçerek karşılıklı. Ardından da örgünün iç yüzünde ipi önce bir şöyle sabitleyeyim. Sonra da iç yüzünde kalan ipimi yürüterek gizliyorum. Evet, omuzu birleştirdikten sonra kol lastiğine başlayalım. Şöyle bakın. Tutuyorum kolları karşılıklı kol altından ve şöyle şuradan arka taraftan ilmek almaya başlayacağım. Bu şekilde önden devam edip diğer uca kadar bütün ilmeklerimi çıkartacağım. Şimdi ipi arka tarafın şu kol altına hemen başlangıca şöyle uygun bir yere bakın bağladım. Buradan ilmek çıkarmaya başlayacağım. Şiş olarak lastiklerde kullandığım 3,5 numara şişi kullanacağım. Bu arada bir tığ kullanırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Şişle ilmek almanız zor olabilir. Şimdi şöyle bakın, örgünün en kol altı burası. Bakın, kol kesiminden şöyle anlayabilirsiniz. En uç noktasından şöyle tığımı geçiriyorum. En uçtaki ilmekten şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. Tekrar yapalım. Şöyle ilk ilmeği çıkardım. Sonra yine şişi de alayım. Bu ilmeği şişe geçiriyorum. Dediğim gibi 3,5 numara şiş kullanacağım. Şimdi şişle de devam edebilirsiniz. Hatta ben şöyle daha kolay geliyor bana, öyle göstereyim. Bakın, bu kenardaki kesme yaptığımız ilmekler var. İlk başta 5 tane kesme yapmıştık, hatırlarsanız. Bu 5 ilmekten şimdi çıkartıyorum. Her birinden birer tane ilmek çıkaracağım. Bakın, ilk ilmekten şöyle iki parçasını birden, o kesme yaptığımız ilmeğin iki kanadını, hem ön hem arka kanadını tutarak buradan bir tane şöyle ilmek alıyorum. Devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Dediğim gibi tığla da alabilirsiniz, daha kolay gelirse. Bakın, biraz daha zor oluyor şişle. Tığ olmayanlar için şişle göstermeye çalıştım ama dediğim gibi biraz daha zor oluyor. Devam ediyorum. Her bir ilmekten bir tane ilmek çıkartıyorum. 4 oldu. 5'inciyi de çıkaralım. 5 oldu. 6. Bakın, bu 5 ilmeğin bitip bir üste geçtiğimiz basamağı kapamak üzere aldığımız ilmek daha belirgin. Oradan 6. ilmeği aldım. Devam ediyorum. Bu kesmeler bitene kadar bu şekilde kenardaki her ilmekten bir tane çıkaracağız. Ben hızlı bir şekilde burayı alayım. Bakın, bu son tekli kesmeyi yaptığım ilmek. Ondan da aldım. Şu ana kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmek almış oldum. Şimdi bu ilmek sayılarınızı ilk kolda sayarsanız nereden ne kadar aldığınızı, ikinci kolu yaparken de eşit sayıda almak için size kolaylık sağlar. Yani burada bu kesmelerin olduğu kol kesimlerini yaptığımız noktadan 16 tane ilmek çıkarmış olduk. Ben diğer kolda da buna uygun şekilde çalışmıştım. Şimdi o sayılara göre kontrol ederek devam edeceğim. Şimdi buradan sonra düz ördüğümüz, bakın şu omuz dikişine kadar düz kısım var. Kesme yok burada. Şimdi burada farklı bir uygulamamız olacak. Burada da yine kenar ilmeklerimiz var ama bunların her birinden tek tek alırsak bu kısım biraz büzer. Yani o ilmek sayısı bize biraz az gelir. Bunun için daha önceki çalışmalarda da yaptım. Şöyle yapacağım. Bakın, bir göstereyim. Şimdi yine kenar ilmeklerimizi görelim şöyle. Bakın, şöyle boş bir yerde göstereyim. Bakın, bu bir kenar ilmeği. Sonra arkasından şu geliyor. Devam ediyorum. Bakın, bu şekilde kenar ilmeklerimiz var. Bir de bu ilmeklerin aralarında iki tane ilmeği tekrar göstereyim. Bakın, biri bu. Diğeri de şu. Şöyle boşluk oluşturmaya çalışıyorum ki daha net gözüksün. Bu iki ilmeğin şöyle arasında bir düğüm noktası var, bakın. Şurası.
Aralarda buralardan da ilmek alacağız. Bu kısmın germemesi için lastiğin buralardan da ilmek alacağız. Ama nasıl alacağız? Şimdi bir kenar ilmeğini alacağım. Bir aradaki noktadan alacağım. Şurası. Tekrar kenar ilmeği alacağım. Sonraki noktaya atlayacağım. Yani 3 tane alıp bir tane atlayacağım. Sonra tekrar bir kenar ilmeği. Aradaki bağlantı noktası. Tekrar kenar ilmeği. Sonraki boşluğu bağlantı noktasına atlayacağım. Bu şekilde. Burada tığ yardımcı olacaktır o ara noktalardan eğer ilmek çıkarmakta zorlanırsanız. Şimdi başlıyorum. Kenar ilmeğinden önce şurası bakın şöyle kenar ilmeğim. Bir tane alıyorum. Bir tane hemen bir sonraki kenar ilmeğiyle aradaki tekrar göstereyim. Bakın bir sonraki kenar ilmeğim bu. Aradaki şu bağlantı noktasından şöyle hatta şişi oraya geçirirsem o noktayı daha net görürsünüz. Şuradan da bir tane alacağım. Şöyle şişimi oraya geçiriyorum. Bir tane oradan da ilmek çıkarıyorum. Ardından bir sonraki kenar ilmeğinden. Bakın üçlü bir grup oluştu. Sonra arayı atlıyorum bağlantı noktasına bir sonraki kenar ilmeği. Nasıl göstereceğim bu sefer? Kenar ilmeğinden aldım. Bir sonraki kenar ilmeğiyle aradaki bağlantı noktası. Şöyle şişimi önce kenar ilmeğini bulayım bir sonraki. Şu. Aradaki nokta şurası. Şişimi oraya geçirerek oradan da bir tane çıkartıyorum. 2. Sonra bir sonraki kenar ilmeğinden çıkarıyorum. 3. Sonra bağlantı noktasını atlıyorum. Diğer kenar ilmeğini. Bir tane daha yapayım. Kenar ilmeğinden aradaki bağlantı noktasından ve sonraki kenar ilmeğinden tekrar atladım. Bakın böyle şöyle üçlü gruplar oluşuyor. Bu şekilde devam edelim ta ki dikiş noktamıza kadar. Burada uygun bir şekilde, gelişine uygun bir şekilde yine baş ve sonrasından, önce ve sonrasından ilmek alıp devam edeceğiz. Arka tarafa geçeceğiz. Yani pardon, örgünün ön tarafı mı bakıyorum? Evet, ön tarafı ve yakanın olduğu taraf. Orada da devam ediyorum. Yine bu düz kısımdan aynı şekilde 3 tane alıp bir tane atlayarak devam edip kesme kısmına geldiğimde de burada da her kenar ilmekten birer tane alıyorum. Ben diğer kolda hemen notlarıma bakıyorum. 63 tane yarıya, bir yarısından 63 tane diğer yarısından toplamda 126 tane ilmek çıkardım. Şimdi aynı şekilde bu kolda da ilmeklerimi çıkarıp örmeye başlayacağım. Evet, bütün kol için bakın şöyle göstereyim. Toplam 126 tane ilmek çıkardım en sonuna dek. Şimdi çeviriyorum. Örgünün arka yüzünden örmeye başlayacağım. Yine 2 düz 2 ters lastik öreceğiz. Ben misinalı şişle örüyorum ama normal şişle de örebilirsiniz. Kenardaki ilmeği örmeden aldıktan sonra 2 düzle başlıyorum. Ardından 2 tane ters. Normal klasik lastik öreceğiz. Önü ve arkası olan örgü şeklinde. 2 düz, 2 ters. Sıra sonuna dek örelim. Devam ediyorum. 2 düz, 2 ters. Ve son olarak da kenar ilmeğini örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi örgünün ön yüzüne döndüm. Artık bundan sonra düzlere ve terslere dikkat ederek klasik lastik öreceğiz. İstediğimiz uzunlukta örelim. Ben 3,5-4 cm kadar örmüştüm diğer kolda. O kadar öreyim. Sonra ilmekleri kapatacağız. Lastiği ördüm. Toplam 11 sıra oldu. Uzunluğu da 3,5-4 cm kadar. Şimdi ilmekleri kapatacağım. Örerek kapatacağız. Bu ne demek? Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği örüyorum. Düz olduğu için düz örüyorum. İlk ilmekle kapatıyorum. Üçüncü ilmek yine bir düz ilmek. Düz örüyorum. Bir önceki ilmekle kapatıyorum. Sonra sırada ters ilmek var. İpi öne alıyorum. Ters örüyorum. Ve kapatıyorum.
Yine bir ters ilmek. Ters örüyorum. Kapatıyorum. Yani ilmekleri örerken düz ve ters olmasına dikkat ederek örüyoruz. Bir önceki ilmekle kapatıyoruz. Bu arada elimizi birazcık sıkı tutalım. Çok bol olmasın. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatalım. Evet, kol lastiğini tamamladım. İpimi kestim. Bakın şöyle oldu. Şimdi yan dikişini yapalım. Bunun için etek ucunda ilmek alırken artan bir ipim vardı. Önce onu kullanacağım. Yetmezse ilave edeceğim. İğneyi geçirdim ipe. Şöyle dış yüzünden dikeceğiz. Şöyle tutuyorum her iki tarafı birbirine. Önce bu taraftan karşı tarafa şöyle tam köşe noktasını bulup bir geçelim. Sonra da şuradaki kenar ilmeklerinin, bakın şunlar kenar ilmeklerinin yanındaki şöyle şu ilmeklerden dikeceğim. Daha önce bu dikişi çok gösterdim. Çok detaya girmek istemiyorum. Bu tarafta da yine kenar ilmeğinin, bakın şöyle. Kenar ilmeğine paralel iğnemi geçirerek iki tarafı birleştiriyorum. Bakın böyle. İstediğiniz teknikle de dikebilirsiniz. Elbette ki böyle dikmek zorunluluk değil. Lastik kısmını tamamlayayım. Düz kısımda bir daha göstereyim. Bakın lastik kısmı bitti. Şimdi düz kısımda da yine aynı şekilde devam ediyorum. En son geçtiğim yer şurası. Bakın şöyle tuttuğumda zaten iğne otomatikman yerini buluyor. Oralardan geçiyorum. Böyle. Bu güzel bir dikme tekniği ve hiç belli olmayan bir dikiş oluşuyor. Özellikle düz örgüde. Bir tane daha yapayım. Bakın yan yana geldiğinde düz örgüler hiç belli olmayan bir dikiş. Hatta şurada da göstereyim, diğer tarafta. Gayet düzgün bir dikiş olmuş oluyor. Tamam, bu şekilde şimdi kol altına kadar gelelim. Burada bu lastik kısmını da birleştirelim. Yan dikişimiz bitsin. Evet, son olarak yaka lastiği kaldı. Şimdi onu göstereyim. Şimdi ipi şöyle, bakın sol tarafta tam omuzun önle arkanı birleştiği omuz noktasına ipimi içeriden bağladım. Şimdi buradan itibaren önce bu arkadan başlayarak ilmekler çıkaracağız. Bütün yaka çevresinden. Şimdi misinalı şişle öreceğim. Yuvarlak formda öreceğim. O nedenle şişimi de alıyorum ve ilmek çıkarmaya başlıyorum. Misina uzunluğum 60 santimetre. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Eğer elinizde 100 santim misinalı varsa onunla da örebilirsiniz. Ama daha önce birçok videoda anlattığım gibi Magic Loop tekniğini kullanmanız gerekir. Şimdi buradan kenardan ilmekler alarak başlayacağım. Şöyle öncelikle göstereyim. Şu yine kenar ilmeklerimiz var, bakın. Kenar ilmeği dediğim yine şu en son sıradaki kapatma ilmekleri aslında. Şöyle şu ilmekler, bakın. Şimdi bu arka kısımda, bir sonraki omuza kadar olan kısımda o ilmeklerden ilmek çıkaracağız. Şöyle ilk şuradan alıyorum. Bir tane başlıyorum ilmek çıkarmaya. Devam edelim. Burada ilmekler çok net görünüyor zaten. Kapatırken oluşan ilmekler bunlar. Bunlardan sırayla ilmek çıkartıyorum. Evet, arka kısımdan ilmekleri alarak geldim diğer omuza kadar. 42 tane oldu şu ana dek ilmek sayım. Tam bakın dikiş noktasındayım. Obuz dikişi. Buradan da bir tane almak istiyorum. Şöyle. Şimdi devam edelim. Bu yan tarafa geçtim. Şu V yaka kesmelerinin başladığı noktaya kadar olan bu kısım düz iniyor.
Aynen bu kol lastiğinde alırken bu düz inen kısım gibi orada ne yapmıştık hatırlarsanız 3 almıştık, bir tane atlamıştık. Burada da aynı tekniği kullanacağız. Şimdi şöyle kenar ilmeklerine bakalım. Bakın birinci ilmek bu. İkinci ilmek şu. Arada da bakın bir bağlantı noktası var. Şimdi ilk kenar ilmeğinden aldım. Bir. Aradaki bakın bu bağlantı noktasından şuradan şişimi şöyle o noktadan geçirerek bir tane daha aldım. 2. Bir de bir sonraki kenar ilmeğinden aldım. 3. Sonra aradaki bu bağlantı noktasını atlıyorum. Bir sonraki kenar ilmeği. Yani şu. Aynı şeyi bir daha yapalım. 1. Bakın şu aradaki bağlantı noktası şurası. Şişimi oradan geçirerek oradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra bir sonraki kenar ilmeği. 3. Dördüncüyü atlıyorum. Şimdi bu şekilde devam edelim burada. Şu kesmelerin başladığı noktaya kadar. Evet, kesmelerin başladığı noktaya geldim. Bakın son kesme şuradaydı. O sıradayım. Oraya kadar toplam 9 tane bu üçlü ilmeklerden yani 27 tane ilmek almış oldum. Şimdi burada atlamadan devam edeceğiz. Bu noktadan sonra bu kesmelerin olduğu kısımda. Yani kenar ilmeğini aldım. Aradaki bağlantı noktasından alıyorum. Tekrar kenar ilmeği alıyorum. Tekrar bağlantı noktasını alıyorum. Yani arada atladığımız noktalardan da ilmek alacağız bu kesme kısmında. Devam ediyorum. Bu şekilde şu merkeze kadar alalım ilmeklerimizi. Evet, kesmelerin olduğu kısımda 40 tane ilmek çıkardıktan sonra merkeze geldim. Bakın şurası merkezimiz. Bunun hemen sağındaki ve solundaki ilmeklerle birlikte toplam 3 tane ilmek çıkaracağım. Bakın sağından aldım bir tane, ortadan ve solundan 3 tane ilmeği çıkardıktan sonra buradan şimdi devam edeceğim. Yine kesmelerin olduğu kısımdayım. Diğer tarafta simetrik bir şekilde ve eşit sayılarda devam edeceğim. Burada 40 tane çıkaracağım yine. Sonra düz kısımda yine diğer tarafla eşit sayıda ilmekleri çıkartıp bu son başladığım noktaya kadar geleceğim. Dediğim gibi burada dikkat etmemiz gereken şey iki taraftaki bu arkadaki ilmekleri saymazsak omuzlardan itibaren merkeze kadar olan ilmek sayılarının iki tarafta eşit olması. Şu merkezdeki ilmeğimizi de işaretleyelim. Şu ortadaki ilmek bakın. Ona da şöyle bir ayraç takıyorum şimdilik. Şimdi yeterince diğer taraftan eşit sayıda olacak şekilde ilmeklerimizi alıp son noktaya kadar gelelim. Evet, ilmek çıkarmayı tamamladım. Toplamda 181 tane ilmek oldu. Bu merkezdeki bir tane ilmeği saymazsak 180 ilmek. O da 4'ün katı. 2 düz 2 ters lastik için oldukça uygun oldu. Şimdi düz ters başlangıcını nasıl yapacağımı belirlemek için bu başlangıç noktasında şöyle bir yöntem uyguluyorum. Bakın bu merkezdeki ilmeğimiz bir düz ilmek şeklinde devam edecek bu yaka lastiğimiz boyunca. Onun her iki tarafındaki sağ ve solundaki ilmekleri ters olarak düşünüyorum. Şimdi neydi? 4'ün katıydı ilmek sayımız. Dolayısıyla 2 düz 2 ters ile baştan sona başladığımda tam düzgün bir sıralama olacak. İşte bu merkeze bu düz ilmeğin sağına ve soluna 2 tane ters ilmeği getiriyorum ve bundan sonrakiler yani sağa da doğru devam etsem sola da yanında 2 düzle devam edecek. Bu 2 tersi ortaya getirmiş olduğumu düşünün. Dolayısıyla buradaki bu ters ilmekten itibaren merkezdeki ilmeğin solundaki tersten itibaren sayıyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters bu şekilde devam ederek son noktaya kadar geldiğimde 2 düz 2 ters şeklinde bitti. Bu sayımı yaptım ben. Siz de kendi ilmek sayınız için hesaplayın önce. Ondan sonra şimdi buradan örmeye başlayacağım. Yuvarlak örgü şeklinde öreceğiz. Dolayısıyla hep örgünün ön yüzünde olacağız.
Başlangıç noktamızı belirlemek için buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Ve sıralamada tespit ettiğim şekle uygun olmak üzere bakın buradan 2 tane düzle başlıyorum. Ardından 2 ters. Bu şekilde merkezdeki ilmeğe kadar gelelim. Devam ediyorum merkeze doğru. Sırada 2 tane ters var. Sonra 2 düz. Ve merkezden bir önceki ilmeğe geldiğimde bakın bir tane ters oldu. Şimdi merkez ilmeğindeyim. Onu düz örüyorum. Bu aradaki ilmek düz olacak. Bu bir tane tersin ikincisi merkezdeki ilmekten sonraki ilmek olacak. Dolayısıyla bakın bu merkez ilmeğimizin iki tarafında birer tane ters oldu. Şimdi devam edelim tekrar 2 düz şeklinde. Sonra 2 ters. Başlangıç noktasına kadar örelim. Devam ediyorum. 2 düz ve son olarak 2 ters örerek başlangıç noktasına geldim. Buradaki sıralamam da düzgün oldu bakın, çünkü 2 düzle başlamıştım. Şimdi bir turu tamamladık. İkinci tura başlıyorum. Bu turda yakadaki bu merkezdeki kesmeye başlayacağız. Şimdi o orta noktaya kadar örelim yine 2 düz 2 ters. Merkeze geliyorum bakın. İki düzü ördüm. Şimdi merkezden önceki ters ilmekteyim. Şimdi burada bu merkez ilmek ve sağ ve solundaki ilmekler olmak üzere 3 ilmekte kesmeler yapacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Merkez ilmeği ve merkezden sonraki ilmeği, ilmeği bakın şöyle ikisini önden birlikte merkez ilmekten ve yanındaki ilmeği şöyle şişime geçirerek merkez ilmek önde görünecek şekilde alıyorum. Sonra bu üçüncü ilmeği neyse ona göre örüyorum. Tersti. Onun için şu an ters örüyorum. Ve ardından bu ilk 2 ilmeği, örmeden aldığım 2 ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Burada 3 tane ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Şimdi bundan sonraki ilmekleri olduğu gibi devam edeceğim. 2 tane düz var sırada. Onları örüyorum. Ardından 2 tane ters geliyor. Şimdi buradaki ilk kesmemizi yaptık. Turu tamamlayacağız. Her sırada bu merkeze geldiğimizde aynı kesme işlemini tekrarlayacağız. Ben şimdi bu sırayı tamamlayayım. Bir sonraki sırada yine merkeze geleyim. Bir kez daha göstereyim kesmeyi. Merkeze doğru örüyorum. Bakın 2 düz ördüm. 2 ters. Sonra merkez ilmeğimiz şu ilmek. Bir tane daha düz var. Onu örüyorum. İkinci düzde bakın örmeden şöyle yapacağım. Bu merkezdeki ilmekte bu düz ilmeği önden şöyle birlikte alıyorum, şişime geçiriyorum. Sonra bu taraftaki ilk düz ilmeği örüyorum ve bu örmeden aldığım 2 tane ilmeği bu ilmeğin üzerinden bakın şöyle geçiriyorum. Ve ortada yine 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oluyorum. Şimdi bu tarafta bir düz ilmeğim daha var. Onu öreceğim ve sıradaki 2 tersle devam edeceğim. Şimdi her sırada bu merkeze geldiğimizde bu işlemi yapacağız ve 2 tane eksiltme yapmış olacağız. Bu şekilde örelim. İstediğimiz uzunluğa kadar getirelim lastiği. Ondan sonra birlikte bitireceğiz. Evet, yaka lastiğini ördüm. Bakın 10 sıra kadar. Görüntüsü bu şekilde. Uzunluğu da 3,5 santimetre kadar oldu. Bence yeterli. Şimdi artık ilmekleri kapatacağım. Sıra başına geliyorum. Son ilmeğim bir ters ilmek. Onu örüp sıra başından ilmekleri kesmeye başlıyorum. Bunu çıkarabiliriz artık. Şimdi düz ilmekler var. Yine örerek keseceğiz. Düz örüyorum birinci ilmeği. İkinci ilmeği de düz örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden şöyle geçiriyorum. Devam edelim. Sırada ters ilmekler var. Ters örüyorum. Kesiyorum. Tekrar
ters örüyorum, kesiyorum. Örerek kesme tekniği. Bu şekilde kesmeye devam edelim. Yine merkeze gelelim. Ortadaki ilmekte bir ufak püf noktamız var. Onu göstereceğim. Evet, ilmekleri kesmeye devam ettim. Bakın bu merkezdeki ilmeğim, şu ilmek. Ondan bir önceki ilmeğe kadar yine devam ediyorum. Düz ilmek sıradaki, onu düz ördüm ve kestim. Şimdi bakın merkezden önceki ilmekteyim. Yani kesme noktası. Bu sırada da bu merkezdeki kesme işlemimizi yapacağız. Yine bu 3 ilmekte önce son kestiğim ilmek burada. Bakın şöyle bu üçlü kesmemi yapıyorum. Merkezdeki 2 tane ilmeği alıp üçüncüyü kestim. İlk ikisini üzerinden geçirdim. Bu işlemi yaptım. Ondan sonra bir önceki ilmekte bu ilmeği de kesiyorum. Yani son kapatma sırasında da bu merkezdeki kesme işlemini yapıyoruz. Sonra devam ediyorum yine ilmekleri kesmeye. Sırada ters ilmekler var. Onları da ters örerek kesmeye devam edeceğim. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatalım. Evet, ilmeklerin hepsini kapattım. Ardından ipimi kestim. Şu son noktanın daha düzgün olması için ufak bir düzeltme yapalım. Bakın şöyle iç taraftan şuradaki sıranın en başında ilk kestiğim ilmek var. Şöyle şu ilmek. Onun iki parçasından şöyle tığımı geçiriyorum. Bu ipi buradan alıyorum. Sonra da şu yine olduğu yere tekrar tığımı geçirip bir daha şöyle geçirelim. İki ucu düzgün bir şekilde birbirine bağladığımızda bu aradaki boşluk ve kötü görüntü de gitmiş oldu. Şimdi ipi iç tarafta şöyle önce bir sabitleyeyim gevşememesi için. Ardından da burada iç kısımda yürüterek şu kenar ilmeklerinde bakın böyle gizliyorum. Örgüdeki kalan bütün parça ipleri bu şekilde iç kısımda gizleyebilirsiniz. Temiz bir görüntüsü olur. Evet, yeterince yürüteceğim onu. Ardından keseceğim. Böylece süeteri tamamlamış olduk. Şu ayrıca da çıkartalım. Şöyle göstereyim. Bakın güzel düzgün bir yaka oldu. Kol lastikleri, gövdesi, etek ucu gayet sade, klasik, güzel bir süeter oldu. Ben keyifle ördüm. Açıkçası güzel olduğunu da düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve yapmayı arzu edersiniz. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.